Dağ gibi kocası gidince yapayalnız kalan bir annenin iki evladı için verdiği onur mücadelesi, merhametin bittiği yerde bir kadının çaresizliğini fırsat bilenlerin kendi kazdıkları kuyuya düşüşü, alın teriyle helal lokma ararken ahlaksızlığın karanlık yüzüyle karşılaşan Zehra'nın yürek burkan sınavı, senin paran bitti, itibarın da bitti diyenlerin gün gelip o kapıda nasıl merhamet dilendiğinin ibretlik kanıtı, ilahi adaletin ne kadar sessiz ama ne kadar kusursuz işlediğini gösteren, gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız bir Anadolu destanı, toprağın bile acıyı içine çektiği, rüzgarın kerpiç evlerin arasında ağıt yakarak estiği o soğuk kasaba sabahında, Zehra'nın yüreğindeki yangın henüz sönmemişti. 19 yıllık hayat arkadaşı, omuzdaşı Kemal'i o korkunç fabrika kazasında toprağa vereli henüz 6 ay olmuştu. Evin direği yıkılınca tavan Zehra'nın 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Mert'in ve 19'undaki kızı Elif'in üzerine çökmüştü sanki. Kemal'in sağlığında, kapılarında el pençe divan duranlar, paranın suyu çekilince birer birer yüz çevirmişti. Zehra, elindeki son bozuklukları sıkıca kavrayarak kasabanın bakkalı Cemal'in dükkanına adım attı. İçerisi rutubet ve bayat peynir kokuyordu. Cemal, kalın kaşlarının altından küçümseyici bir bakış atarak, "Zehra Hanım, veresiye defteri senin boyunu aştı, dükkanın önünü kapatma bari müşterim gelsin," diye tersledi. Zehra'nın boğazına koca bir yumruk oturdu, gözleri doldu ama ağlamadı. Ev yoksulluktan buz gibiydi, ev sahibi her gün kapıya dayanıp hakaretler yağdırıyordu. Onca yeteneğine, elinin lezzetine ve dikiş nakış ustalığına rağmen dul bir kadın olduğu için kimse ona iş vermeye yanaşmıyordu. Günler haftaları kovalarken çaresizlik iliklerine kadar işlemişti. Ta ki bir sabah komşusu Hacer kapıyı çalana kadar. Hacer, kasabanın dışındaki büyük tekstil atölyesinde çalışıyordu. "Kız Zehra, bizim patron Rıza Usta arıyor. Senin elin yatkındır dikişe, gel seni oraya aldırayım," dedi. Zehra'nın gözlerinde cılız da olsa bir umut ışığı parladı. Ertesi gün Hacer ile birlikte atölyenin ağır demir kapısından içeri girdiklerinde makine sesleri arasında Rıza'nın odasına yöneldiler. Rıza, dar yeleğinin içinde kasılarak oturuyor, yağlı saçlarını geriye doğru sıvazlarken Zehra'yı baştan aşağı süzüyordu. İşe alınmıştı alınmasına ama Rıza'nın o karanlık, rahatsız edici bakışları Zehra'nın içini ürpertmiş, midesine soğuk bir kramp sokmuştu. Atölyedeki ilk haftalar Zehra için adeta bir kurtuluş mücadelesiydi. Çatlamış parmaklarıyla makinenin başında saatlerce ter döküyor, kimsenin çıkaramadığı işi tek başına sırtlıyordu. Mert ve Elif'in okul harçlıklarını gönderebilmek, ev sahibinin zehir zemberek sözlerinden kurtulmak için her şeye katlanıyordu. Fakat Rıza'nın o yapışkan tavırları günden güne artıyordu. Önce masum gibi görünen "Zehra Hanım, çok yoruluyorsun," bahanesiyle omuzuna dokunmaya çalışmaları, ardından kimsenin olmadığı depoda onu sıkıştırma gayretleri başlamıştı. Zehra, namusuyla ekmek parasının peşinde koşan her onurlu kadın gibi adamı tersliyor, "Bana işimden başka bir şey için yaklaşma Rıza Bey," diyerek sınırını çiziyordu. Ancak Rıza'nın kibri reddedilmeyi kabullenemiyordu. Bir salı akşamı mesai bitiminde herkes atölyeden ayrılırken Rıza, Zehra'ya son parti malları sayması için depoda kalmasını emretti. Zehra, çaresizce tozlu deponun loş ışığında kumaşları sayarken kapının üstüne kilitlendiğini duydu. Rıza, pis bir sırıtışla üzerine doğru yürüyordu. "O kadar naz yapma, borç içinde yüzdüğünü biliyorum, sana rahat bir hayat veririm," diyerek elini Zehra'nın koluna uzattı. Zehra'nın içindeki Anadolu kadını bir yanardağ gibi patladı. Var gücüyle Rıza'yı göğsünden itti.
Adam sendelerken kumaş balyalarının üzerine devrildi. Zehra kilidi kırarcasına açıp gözlerinden süzülen yaşlar ve boğazını yırtan bir hıçkırıkla atölyeden dışarı fırladı. Gece karanlığında, yağmurun altında eve doğru koşarken yüreği paramparçaydı. Çünkü onuruyla çalışabileceği tek kapı da üzerine kapanmıştı. Zehra'nın işten ayrıldığını duyan kasaba halkı, gerçeği bilmeden acımasız dedikodulara başlamıştı. Rıza, kendi ahlaksızlığını örtbas etmek için Zehra mal çalıyordu, kovdum iftirasını yaymıştı. Bu iftira açlıktan daha çok yakmıştı Zehra'nın canını. Mert ve Elif, annelerinin bu perişan halini görünce okulu bırakıp inşaatlarda, tarlalarda çalışmaya karar verdiklerini söylediler. Zehra, eğer o kitapları kapatırsanız sütümü helal etmem size. Ben bu ellerle taşı sıkar, yine de sizi okuturum, diye gürledi. Kasabanın dışlanmış, hor görülmüş kadını artık pes etmemeye yemin etmişti. Sandıkta kalan son 3-5 kuruşla pazardan en ucuz iplikleri ve kök boyaları aldı. Gecelerini gündüzüne katarak o dertli yüreğini ilmek ilmek Anadolu motiflerine döktü. Muazzam el dokuması kilimler, çantalar yapmaya başladı. Soğuk bir kış sabahı yaptığı el emeklerini kasaba meydanında Bakkal Cemal'in dükkanının karşısındaki boş köşede sergilemeye çıktı. Ancak gökyüzü de sanki onlara düşman kesilmişti. Aniden bastıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur Zehra'nın derme çatma tezgahını darmadağın etti. Boyalar birbirine karıştı, kilimler çamura bulandı. Zehra, yağmurun altında çamur olmuş emeklerini toplamaya çalışırken, Bakkal Cemal dükkanının sıcak camından bakıp elindeki çayı yudumluyor, kahkahalar atarak yanındakilere Zehra'nın sefil halini gösteriyordu. Zehra'nın çamur içindeki elleri titriyor, gökyüzüne bakıp sessizce yutkunuyordu. Her şeyin bittiğini sandığı o an aslında ilahi adaletin çarklarının dönmeye başladığı andı. Yağmur dinmiş, Zehra çamurlu kilimlerini toplayıp ağlayarak eve dönmeye hazırlanırken, kasabadan geçmekte olan büyük bir turizm firmasının sahibi olan yabancı bir tüccarın arabası arıza yaptığı için tam da orada durmuştu. Tüccar, çamurun içinde bile parlayan o eşsiz motiflerin işlendiği, Zehra'nın gözyaşlarıyla dokuduğu son sağlam kilimi gördü. Adam, bu otantik sanat eserine hayran kalmıştı. Zehra'ya yaklaştı. Hanımefendi, bu işçilik bir harika. Bana bunlardan 100 tane yapabilir misiniz? Size ön ödemeyi hemen şimdi yaparım, dedi. Zehra duyduklarına inanamadı. Elleri titreyerek onuruyla kazandığı o kalın tomarı avuçlarında tutarken gözlerinden bu kez şükür yaşları süzüldü. Evin içi bir anda atölyeye döndü. Mert ve Elif derslerinden arta kalan zamanlarda annelerine yardım ediyor, Zehra gece gündüz demeden siparişleri yetiştiriyordu. Bu sırada yetenekli ve dürüst işçisi Zehra'yı kaybeden Rıza'nın atölyesinde işler tersine dönmüştü. Rıza'nın yaptığı hileli üretimler, kullandığı kalitesiz malzemeler, büyük firmalar tarafından fark edilmiş, peş peşe siparişleri iptal edilmişti. Üstelik borçlarını ödeyemediği için fabrikasına tefeciler dayanmıştı. Bir gece Rıza'nın sigarasından çıkan küçük bir kıvılcım, kalitesiz kumaşların tutuşmasıyla dev bir yangına dönüştü. İtfaiye sirenleri kasabayı inletirken, Rıza alevler içinde küle dönen, sigortası bile olmayan atölyesini dizlerinin üzerine çökmüş halde çaresizce izliyordu. Aradan geçen 2 yıl, kasabanın silüetini de, insanların kaderini de baştan yazmıştı. Zehra'nın el emekleri ülke sınırlarını aşmış, kasabanın girişinde kendi adına büyük, aydınlık ve tertemiz bir dokuma atölyesi açmıştı. Yanına ilk aldığı kişi, ona her şeye rağmen inanmaya devam eden Hacer olmuştu. Mert mühendis çıkmış, Elif ise öğretmen olarak kasabaya atanmıştı. Başarı, sabrın ve onurun en güzel meyvesiydi.
İlahi adalet ise hiç acele etmemiş ama tam vaktinde tecelli etmişti. Kasabaya açılan devasa süpermarket, Bakkal Cemal'in fahiş fiyatlarına ve kibrine son vermişti. Sinek avlayan dükkanı hacizle elinden alınan Cemal, artık sokaklarda perişan halde dolaşıyor, insanların yüzüne bakamıyordu. Bir öğleden sonra Zehra atölyesinden çıkıp arabasına bineceği sırada kapıda iki büklüm olmuş, üstü başı dökülen bir adam gördü. Bu adam Cemal'di. Utancından gözlerini yerden kaldıramadan titrek bir sesle "Zehra Hanım, atölyende yerleri süpürmeye bile razıyım, açım," diye mırıldandı. Biraz ilerideki bankta ise tüm mal varlığını kaybedip hastalanan, yağlı saçları dökülmüş, altın dişi sökülmüş Rıza boş gözlerle sokağı izliyordu. Zehra, yıllar önce ona merhamet etmeyen bu adama baktı. İçinde zerre kadar kin yoktu. Sadece acı dolu bir tebessümle, "İçeri geç Cemal, Hacer sana sıcak bir çorba versin, sonra da depoyu temizlersin," dedi. Zehra arabasına bindiğinde başını gökyüzüne kaldırdı ve sessizce fısıldadı: "Allah'ın terazisi şaşmaz." Kıymetli izleyicilerimiz, Zehra'nın bu onurlu mücadelesi bizlere hayatta hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini, rızkın yalnızca ve yalnızca Allah'tan geldiğini bir kez daha hatırlatıyor. Çaresizliğin en derin kuyularına düştüğümüzde bile dürüstlükten, ahlaktan ve vicdandan sapmamak eninde sonunda bizi aydınlığa çıkaracaktır. İnsanların kibirle ve güçle başkalarını ezdiği bir dünyada, ilahi adaletin o sessiz ama kusursuz işleyen terazisi, er ya da geç dengesini bulur. Bugün sana muhtaç olanı hor görürsen, yarın onun merhametine muhtaç kalabileceğini asla unutmamalıdır insan. Rıza'nın haksızlıkla kurduğu düzenin küle dönüşü, Cemal'in o kibrinin yerini açlığın alışına bırakması, zulmün ve iftiranın kimsenin yanına kar kalmayacağının en net göstergesidir. Gerçek zenginlik, banka hesaplarındaki paralar değil, başını yastığa vicdan rahatlığıyla ve onurla koyabilmektir. Eğer bu hikayemiz yüreğinize dokunduysa ve ilahi adalet er ya da geç tecelli eder diyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni bırakmayı ve kendi hayatınızda yaşadığınız veya şahit olduğunuz ibretlik olayları yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir yaşam öyküsünde, yeni bir derste buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın,